Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere içli kete tarifimle geldim. Onun için ilk olarak yoğurma kabıma 1 su bardağı ılık su, 1 çay bardağı ılık süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 paket kuru maya yoğurma kabıma alıyorum, karıştırıyorum topaklanma olmaması için. Evet, 2 adet yumurtamın sarılarını üzerlerine sürmek için ayırıyorum. Akını da yoğuracağım hamurumun içine koyuyorum. 2 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı sirke, son olarak da 1 tatlı kaşığı tereyağını ekleyip karıştırıyorum. Evet, şimdi unumu azar azar ekleyerek yoğuruyorum. İlk önce kaşık yardımıyla toparladığım hamurumu şimdi kaşığımı çıkarıp biraz daha un ekleyerek yoğurmaya başlıyorum. Unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim arkadaşlar. Ben bu hamur için toplamda 7 su bardağı un kullandım. Hamurumu yoğurdum. Çok yumuşak, güzel bir hamur elde ettim. Toplamda bir 5 dakika güzelce yoğurdum hamurumu. Şimdi kapatıp mayalanmaya bırakıyorum. İlk harcımız için 2 yemek kaşığı tereyağı, yarım çay bardağı da sıvı yağ alıp tavamda eritiyorum. Eriyen yağımın üzerine 1 su bardağı un ekliyorum. İlk önce unumu şöyle bir karıştırayım. Bu arada kaşığınızın arka tarafıyla da bastırarak topaklanma olmamasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olarak destek verebilirsiniz. Biraz daha un ekleyerek unumu kavurmaya devam ediyorum. Toplamda 2 su bardağı un kullanıyorum. Biraz daha kavuruyorum. Toplamda 5 dakika kavurdum. Unumun kokusu çıkıncaya kadar ve 1 çay kaşığı tepeleme olmamak şartıyla tuz ekledim. Yine bunu damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Kavurulan unumu soğuması için başka bir kaba alarak kenara bırakıyorum. Mayalanan hamurumu şöyle ilk önce toparlayıp maya kokusunu çıkartıyorum. Toplamda benim hamurum 45 dakikada mayalandı arkadaşlar. Oda ısısına göre değişiklik gösterebilir. Tezgahıma biraz un serpiştirdim ve toparlayarak bezeleri alıyorum. İlk önce hamurumu şöyle ortadan ikiye bölüyorum. Daha kolay olması açısından. Şöyle silindir şeklini verdikten sonra şöyle küçük bir mandalina büyüklüğünde bezeler ediyorum. Bütün hamurlarımı bu şekilde bezeliyorum. Bezelerimizi kenara alıp hamurumuzu açmaya başlıyoruz. Hamurumun altına biraz bolca un serpiştirdim ve açmaya başladım. Daha sonra fazla un kullanmayacağım için ilk esnada kullanıyorum. Hamurumu ince olacak şekilde açmaya devam ediyorum.
Bu arada videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Pişmiş olduğum yufkamın üzerine eritmiş olduğum 200 gram tereyağı ve 1 çay bardağı sıvı yağ karışımında 2 yemek kaşığına yakın gezdiriyorum. Burada fırça da kullanabilirsiniz ama bana elimle kolay geldiği için bu şekilde yaptım. Kuru kalmayacak hiçbir taraf arkadaşlar. Evet, çok güzel bir şekilde yağlayalım. Şimdi hamurumu ortaya gelecek şekilde katladım. Tekrar yağlıyorum. Diğer tarafını da onun üzerine katlıyorum. Ve yağlıyorum. Bu şekilde de katlayarak kare bir form verip kenara alıyorum. Diğer hamurlarımı da aynı şekilde hazırlıyorum. Hazırlamış olduğum hamurlarımı şimdi iç harcıyla birleştiriyorum. İç harcıma 3 yemek kaşığı da çekilmiş ceviz ekliyorum. Lezzetine biraz daha lezzet katmak istiyorum. Bu güzel içli keteyi arkadaşlar isterseniz peynir ve patatesle de yapabilirsiniz. Onlarla da çok güzel oluyor. Ama gerçekten bu keteyi deneyin isterim. Şimdi kenara alıyorum iç harcımı. Hamurumu şöyle oklava yardımıyla çok az açıyorum arkadaşlar. Çok fazla bastırmadan. Bunu parmak uçlarınızla da yapabilirsiniz. Hamurumuz çok yumuşak. Evet, iç harcımdan şöyle ortasına bir miktar alıyorum. Ve zarf şeklini veriyorum. Bu kısımlara bastırarak birleştiriyorum. Bu şekilde açılma yapmaması için de tepsimin alt tarafına gelecek şekilde diziyorum. Ve diğer hamurlarımı da aynı bu şekilde hazırlıyorum. Son hamurumu da parmak uçlarımla açıyorum. Hamurumuz zaten çok yumuşak. Yine iç harcımdan ortasına alıyorum bir miktar. Zarf şeklini vererek kapatıyorum. Bu kısımları da birleştirerek sıkıştırıyorum parmak uçlarımla. Onu da tepsime alıp yumurtalarını sürmeye başlıyorum. Bir çatalla üzerlerinden geçiyorum. Kete görüntüsünü vermesi için 190 dereceli ısınmış fırınıma pişmesi için gönderiyorum. Fırından çıkan ketelerim soğuduktan sonra sunuma geçiyorum.
Evet, sunum tabağıma aldım ketelerimi. Gerçekten dışı çıtır çıtır ve yumuşacık, içi de biliyorum ki. Evet, ben bu ölçüden 23 adet kete elde ettim. Bu bize çok olur diyorsanız arkadaşlar, bu ölçüleri yarıya indirebilirsiniz. Hemen şöyle bir tane de ketemden açmak istiyorum. Şöyle daha rahat olsun. Dışı çıtır çıtır gerçekten. İçerisi de yumuşacık ve kat kat oldular arkadaşlar. Gerçekten bu tarifi deneyin isterim. Benim favori ketelerimden bu. Gönül rahatlığıyla da sizlerle paylaştım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.